Herkese selamlar ve sevgiler dikiş sınıfından. Burada vintage sayısıyla birlikteyiz. Sayı 2022'ye 02 özel sayı, arşivlik sayı bana sorarsanız. Tam 16 tane model var içinde. 16 modelin hepsini tek tek ben şimdi size anlatacağım. Bütün model özelliklerini, kalıp ve kumaş özelliklerini söyleyeceğim. Tüm zamanlara gece elbisesi, tayyör, görkemli manto, 1950 yılların en güzel burada modelleri var bu sayıda. O yıllarda burada dergilerinde çıkan giysilerinin kalıpları, yani o modellerin kendileri ve onların kalıpları var. Yani 16 değil 6 model bile olsa böyle bir sayının dikiş severlerin arşivinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Tarzınıza hitap etmese bile. Çünkü zamanla bunlar değerlenecekler hanımlar. Evet, gene Alev Hanım'ın, direktörün, yayın yönetmeninin bir yazısı var burada ve diyor ki burada bu derginin haricinde hala daha burada klasikler özel sayımızda halen bayilerde, onu da alıp edinebilirsiniz. O da özel bir sayı biliyorsunuz, klasikler sayısı. Birkaç gönderi öncesinde de ayrıntılarını ve o derginin içinden bir trench coat modelini de sizlere anlattım. Birkaç videom var. 1950'li yıllarda moda dünyasında en çok kullanılan çizgilerin ve kesimlerin yeniden yorumlandığı modellerle dolu yepyeni bir sayıda daha karşınızdayız diyor. Ve 50'li yıllara sımsıkı beller, derin dekolteler, vücudu sımsıkı saran, çoğu kez korseyle desteklenmiş bedenler ve geniş eteklerle giriş yapıyoruz. Zaman içinde kadın vücudunun eğilimlerinden esinlenerek tasarlanan tayyörlere, daha sonraları da özellikle kumaşı vücuttan uzak tutarak optik anlamda bacakların ve boynun uzun görünmesini sağlayan tasarımlara geçiş yapıyoruz demiş. Hepsini okumayacağım. Gene burada dergilerin hepsinde olan ölçülerle ilgili açıklamalar var ve burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Burada çocuk sayısını anlatırken de anlatmıştım bunu. Gelen videolarda şu söyleniyor bana, işte burada bedenleri büyük geliyor, işte öbür dergilerin şu bedenleri küçük geliyor. Kalıplar büyük mü hocam? Kalıplar küçük mü hocam? Bakınız. Şurada denmiş ki bu ölçüleri asla konfeksiyon bedeninizden hareket ederek düşünmeyin. Burada bedenleriyle uyumlu olması gerekmiyor konfeksiyon bedenlerinin. Tüm tasarımcılar gibi bizim ekibimizin de modellerde kendi imzası vardır. Yani kendi ölçü tablolarına, kendi bolluk tablolarına göre kendi ölçü standartlarını oluşturmuş burada dergisi. İşte bilmem ne markasının large bedeniyle buradaki 40 beden birbiriyle örtüşmek zorunda değil. Böyle bir yanılgı içerisindesiniz. A markasının 40 bedeniyle B markasının 40 bedeni bile birbiriyle uyumlu değildir veya 36 bedeni. Çocuk giyimlerinde de öyledir. Her firmanın kendi modelistlerinin hazırladığı ölçü tablolarına göre yapılır bunlar. O yüzden buradaların omzu bana şöyle geliyor, bedeni bana böyle geliyor demek yerine şuradaki ölçü tablolarından ve kalıplar üzerinden kendi ölçülerinizi karşılaştırarak yapmanız gerekiyor. Gene girişi çok uzun tutuyorum. Tutmama kararım vardı halbuki. İşaretlerin ve açıklamaları var. Yani paftalarda ve sarı sayfalarda olan işaretler ve açıklamaları var. Aradığımız patronu nasıl bulabiliriz? Bununla ilgili hem benim hem bütün YouTube kanalı olan dikiş severlerin, Instagram sayfaları olan herkesin hemen hemen burada dergilerinden aradığımız patronu nasıl buluruz açıklamaları var. Burada gene ütü sembolleri, ütünün biliyorsunuz kumaş sıcaklığına uygun ayarda olması gerekiyor. Her kumaş kalınlığı ve her kumaş özelliği aynı ütü ısısında ütülenmez. Özellikle dikiş dikerken dikişleri ütüleyeceğim diye kumaşı ve dikişi eziyorsunuz bazen ve kumaşları parlatıyorsunuz. Ne yazık ki daha dikmeden önce kumaş ve model özelliğini kaybediyorsunuz. Bunu yapmamanız gerekiyor. Burada da telalarla ilgili bir açıklama var biliyorsunuz. Hocanızın da telalarla ilgili güzel 2 tane videosu var geçmiş gönderilerde. Düz iplik nedir? Kumaş katı, kumaşın yüzüğü, tersi ve yüzüğü. Yüz yüze ne demek? İğnelemek, teyellemek, dikmek. Dikiş uçları, dikiş payının inceltilmesi ve sürfüle ile ilgili açıklamalar yapılmış. Şimdi gelelim modellerimize.
Dergide 16 tane modelimiz var. Dolayısıyla biraz uzun bir video olacak. Sabrınız gerekiyor. Eğer merak ediyorsanız ve eğer beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve gönderimi beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Sorularınız olursa yorumlar kısmına da bekliyorum. Şimdi başlayalım birinci modelimize. Bu da paftamız. Paftamızı kenara koyuyoruz. Şöyle çevireceğim dergiyi anlatabilmek için rahatlıkla. Elbise şıklığı demiş. 50'li yıllardan gene ipek kumaştan çok çarpıcı bir yazlık elbise. Burada dergisi özel sayısı 1955-56 yıllarına ait. Puanı ipek organze 101.35 eninde 4 metre 80 santimde tüm bedenler için tül gitmiş hanımlar. Pardon. Astar ve elbise için saten düşes demiş 140 santim eninde. Yanlışlık olmasın, puanlı ipek organza 135 santimetre eninde 4.80 metre tüm bedenler için demiş. Fiyonklar için tafta önermiş. Fermuar ve fermuar ayağını söylemiş. Kumaş önerisi içine transparan elbiselik kumaşlar, iç göstermeyen astarlık kumaşlar, fiyonklar için tok kumaşlar demiş. Elbisemiz huzurlarınızda gayet şık gözüküyor. Gayet zengin duruyor ve çok özellikle genç kızların mezuniyet geceleri için falan çok uygun buldum. Ben bu elbiseyi çok beğendim. Gerçekten çok beğendim ve bakınız kalıbının ne kadar basit bir kalıp olduğunu burada siz kendiniz göreceksiniz. Bütün bedenler dergide 34-42-44 beden arasında, bu 42'ye kadar verilmiş. Ön ortası kumaş katı. Belde uzun bir pens var. Kalça hattını geçen hafif kalça hattını veya kalça hattında düşünebiliriz. Korsajımız buraya kadar gidiyor. Sizin mesela kalça yüksekliğiniz daha yukarıdaysa veya daha aşağıdaysa bu şu çizgiyi yukarıya çekip aşağıya indirebilirsiniz. Yani burada dergisi bizim birebir kendi vücut ölçülerimize göre veya hiçbir kalıp üreten modeliz bunu yapamaz. Siz bu ölçüleri kendinizle karşılaştırırsınız. Şuradaki beli ölçerken örneğin geliyorsunuz bu şekilde ölçüyorsunuz. Hayır, pens atlanır, yani buradan buraya ölçersiniz. Pense atlarsınız, buraya gelirsiniz, buraya ölçersiniz belinizi. Kendi bel ölçülerinize daha kalıp aşamasındayken bunları uydurursanız hem prova çıkmaz, hem zamanınız kaybolmaz, hem de kalıp aşamasında bütün işlemlerinizi yapmış olursunuz. Kendinize veya müşterinize, kime yapıyor olursanız olun, bu kalıplar üzerindeki düzeltmeleri kesim aşamasından önce yapmanız gerekiyor. Buradan kendi kursiyerlerime de sizlere de bunu söylüyorum. Pens daha yukarıda olabilir, daha aşağıda olabilir. Kaydırabilirsiniz. Gene bu dergideki modellerden biriyle altına yorumlara yazarsanız sadece tek model üzerinden gene bir anlatma yapacağım. En çok beğenilen model üzerinden. Bakın son derece şık duruyor elbise. Ben çok beğendim. Dergide en beğendiğim elbiselerden biri diyebilirim. Dikimi çok basit. Burada zor gibi gözüken bir şeyin kalıbının ne kadar basit olduğunu da şuradan rahatlıkla görebilirsiniz. Geldik ikinci modelimize. Burada tabii gene burada dergi sayılarında anlattığım gibi paftasını nasıl yerleştireceksiniz, kumaşa nasıl yerleştireceksiniz, neler yapacaksınız, ek parçalar nelerdir anlatıyor dergi. Yırtmacın pekiştirilmesi diye gene bir teknik bilgi var burada. Gayet şık. Gelelim arkası bombeli bir ceket. Ceketimiz bu hanımlar. Gene şık bir ceket. Gene işçiliği olan sanatlı bir ceket diyeceğim ben buna artık. Çok güzel olmuş. Kalıbımızda bu. Bakınız kalıpta şurada omuzda bir pili var. Şu ok işaretinin anlamını biliyorsunuz ki buradaki bu pili işaretinden bu tarafa doğru pili olarak katlanacak demektir. Burada klapa çizgisi var. Burada pens var. Gene söylediğim gibi, gerçi böyle biraz bombeli bir ceket olduğu için, birebir vücuda oturmadığı için belki ölçülerini çok oturtmakla ilgili sıkıntı yaşamazsınız belki, ama gene de her kalıp için kendi ölçü kontrolünüzü yapmanız gerekiyor. Hangi modelistin, hangi derginin kalıbı olursa olsun. Gene 44 bedene kadar verilmiş, 36-44 beden arası. Kumaş önerisi de tok ceketlik kumaşlar verilmiş. 1.50 santim, yani 1,5 metre eninde 1.60'a kadar kumaş gittiği söylenmiş. Burada da kumaş kalıpların kumaşa nasıl yerleştirileceği anlatmış.
Şurada da bir teknik bilgi var verilmiş. Gayet güzel teknik bilgiler. Okursam videom çok uzun oluyor. Okumazsam içim rahat etmiyor ama hemen hızlıca söyleyeceğim. Çok çeşitli boylarda, renklerde çıt çıtlar vardır diye çıt çıtlar hakkında bilgi verilmiş. Burada geliyoruz 3. modelimize. Bakınız şu güzel siyah elbise, çok şık. Zamansız tasarımlar diyorum ben bunlara. Gerçekten zamansız tasarımlar. Galiba burada da okudum onu. Olabilir. Büyük kalp şeklindeki dekolteli son derece elegan, şık bir ipek elbise. Burada özel sayısı 1954-1955 yıllarına aitmiş. Şöyle gösteriyorum. Bu da bunun teknik çizimidir. Ben giysileri ne şuradan ne de şuradan incelerim hanımlar. Her şeyde, bu dergi incelemesinde ve kalıp incelemesinde anlattığım üzere kalıplar teknik çizim üzerinden incelenir. Nerede büzgü var? Nerede korsaj var? Büzgü nereden verilmiş? Nereden yapılmış? Nerede pensleri var? Nerede yırtmacı var? En net burada görebiliriz. Burada görmeyiz. Veya şurada evet elbiseyi bir bütün halde görebiliriz. Bu da lazım. Ama dikişçiler ve kalıpçılar buradan incelemeliler. Buradan inceliyoruz. Hemen bakıyoruz yeniden. Daha 3. modeldeyim ama dakikalar oldu gene. Malzeme olarak jorjet kumaş 140 santim eninde kullanılmış ve 1.90 santim gitmiş. İnce elbiselik kumaşlar önerisi var. Burada gördüğünüz gibi bakın 7 parçadan oluşuyor kalıbımız. Buradakileri gene her zaman söylüyorum. Bir ön roba. Biri buluyoruz. Kalıp çıkarırken buraya ön roba diye 1 diye yazıyoruz. 2 dış bistüer parçası demiş. 2'yi buluyoruz. Hemen 2 numaralı parça. Buraya yazıyoruz. Burada büzgü işaretleri varsa nereden nereye alınmış, nereden nereye alınmış mutlaka şu çizgileri çizip burada veriyoruz. Bunun büzgü işareti olduğunu artık burada dergisinin kendi açıklamalarından biliyoruz. Buradaki kesik kesik çizgilerin kumaş katı olduğunu biliyoruz. Bu yırtmaç, bunlar da kalıbın parçaları. Burada da nasıl yerleştirildiği mevcut. İşlem basamaklarını okumuyorum. Dediğim gibi en sevdiğiniz parçadan bir tanesini seçip ayrıca bir video çekeceğim bu sayıdan. Gelelim şuna. Böyle bir mantomuz var. Geniş yakalı manto. Gene teknik çizimine bakıyoruz. Bence özellikle tesettürlü hanımların çok beğeneceği bir model olduğunu düşünüyorum ben. Tesettürsüzler de beğeniyor elbette. Ama sanki da çok uygun ve çok şık, çok hoş duruyor bu. Mohair kumaştan son modaya uygun düz kesimli bir manto. Kol evi ve geniş yakasıyla öne çıkıyor. Burada özel sayısı sonbahar kış 1954-1955 sayısındanmış. Kalıp parçaları çok gibi gözükse de aslında bana sorarsanız az. Şunu daha önce de anlatmıştım biliyorsunuz. Bu ayrı çıkarılacak ve bu işaretlerden birbirine birleştirilecek. Bu önün bütünü halinde düşünün. Bunda arkanın paftaya büyüklüğü sığmadığı için paftada ayrı ayrı veriliyor. Ve siz bunu parşömenle ayrı ayrı çizdikten sonra buradan 0'a 0 birleştirmeniz gerekiyor. Bakın düz boy iplikleri, bakın yedirmeler, bakın pervaz kalıbı, bakın cep kalıbı. Hepsi burada mevcut. Kumaş önerisi olarak tüylü yumuşak mantoluk kumaşlar önerilmiş. Biçilecek parçalar verilmiş. Astar için ayrı açıklamalar yapılmış. Ve burada mantonun dikim aşamaları tabii ki diğer modellerde olduğu gibi sizlere anlatılmış. Geçiyoruz bunu da 5. modelimize geleceğiz. Şurada geçmeden önce dikiş çizgilerin kumaşa aktarılması, burayı da sevdim ben. Yeni başlayanlar için bol teli öneriyoruz. Ben artık ben 30 yıldan fazladır dikiş dikiyorum. Ben de bol tel ve tel kullanıyorum. Daha sonra diyor ustalaşmışlar için de bazı şeyleri yapmasanız da olur belki diyor. Ama ben manto kabanda hala daha mutlaka tel ve bol telle çalışma taraftarıyım. Çıt işaretleri kaybolabiliyor, sabun işaretleri kaybolabiliyor, overlockla uçabiliyor falan. Özellikle klapa çizgisi gibi önemli, işte birebir yakanın iki tarafın birbirine santim santim milim milim uyması gereken parçalarda da tel kullanıyorum hanımlar. Sıra geldi bu modelimize. X'ler çakalı bluz diye geçiyor. Şöyle gösteriyorum. Teknik çizimi budur. Bluzun kendisi de budur. 1955 yılına ait bir model. Sıra dışı bağlanan geniş şal yakalı poplin bluz. Burada dergilerinde çok hoş. Klasik değil mi? Güzel. Pensleri var. Kapanması var. Kolsuz bir model. Aynı şekilde
Yakanın kalıbı ön ve arka çok basit, çok sade bir kalıp. Yani böyle gördüğünüz zaman ay zor ya ben bunu dikemem diye düşünmeyin. Son derece kolay. 36-44 bedenler arasında. Malzeme olarak baskılı pamuk poplin bluzluk kumaşlar önerilmiş. 2.25 boyunda kumaş gidecekmiş. Tela ve 7 tane düğme gerekiyormuş. Burada ne verilmiş teknik bilgide? Pamuklu kumaşlarda biçmeden önce mutlaka yıkayın. Kumaş kenarlarının ipliklenmemesi için önce sürfüyle yapın. Yani biz artık overlock çekiyoruz biliyorsunuz. Yani kumaş bütün haldeyken yıkamadan önce kenarlarını overlock çekerseniz makinenize de zarar vermezsiniz. Ayrıca kumaşı uzunlamasını ikiye katlayıp ön yüzü içte olsun ve kenarlarını iri dikişle üst üste teyelleyerek kaymasını önleyin demiş. İşlem basamaklarını vermiş. Evet, derginin en sevdiğim modellerinden birine de geldi sıra. Burada kanun pilili maxi etek. Ben bu eteği çok beğendim. Çok şık. Kottan olur. Şimdi kumaş önerisini okumadım daha size ama ketenden olur, yünlü kumaştan olur, olur da olur. Gayet hoş. Bakın pili kaşeleri var. Yani hem şurada evaze gelmiş, çan açılmış etek, hem de şurada bir pili kaşesi var. Açıklamalarını okuyayım. Şurada da eteği göstereyim size ilk önce. Bakın çok şık, çok güzel. Ne diyor açıklamalarında? Kalıpları şurada. 36-44 beden arası. Şöyle gösteriyorum. Jakar kumaş kullanılmış. Çok şık da bir gece eteği de olur bundan. 140 santim eninde 2.95 metre, yani 3 metreye yakın kumaş gitmiş. Astar için 140 santim eninde 2 metre. Astarlı da astarsız da yapabilirsiniz ama etekte astar yapmak biliyorsunuz eteğin bacaklarımıza yapışmasını ve elektriklenmesini önler. Kursiyerler özellikle çok fazla astar yapmaktan hoşlanmazlar. Hemen dikip hemen giymek istedikleri için ama astarları biz her zaman öneriyoruz. Özellikle ince belli, uzun boylu, ince uzun hanımlar için son derece güzel bir etek kalıbı var bu sayıda. Çok sevdim. Ben bunu gerçekten mutlaka kursiyerlerimden biriyle de dikeceğimizden, hatta birkaçıyla emin olabilirsiniz. Kutür tayyöre geldi sıra. Bakınız şuradaki şıklığa. Bu biraz fazla dikiş bilgisi ve ustalık gerektirebilen bir model olarak karşımıza çıkıyor hanımlar şu ceket. Sebebine gelince bakınız. 2 parçalı kol, çift pensle etek, kuplar, kup parçaları, yan parçalar, yakadaki değişikliğe bakın. Şuradaki ceket ucundaki dönüşlere bakın. Bunlar hep böyle çok ince ince teyellenerek, iğnelenerek, esnetmeden, işaretleri kaydırmadan yapılması gereken dikimlerdir. Kaç parçadan oluşuyormuş toplamda? Hemen bakıyoruz. 13 parçalı bir kalıp. Bu astarları hariç. Duble krep kumaş önerilmiş 3 metre. Astarı içinde astarlık kumaş 2,5 metre, 2,30 metre önerilmiş. Omuz vatkaları ve biraz kalmış tela. Yani artık telalar gerekiyormuş. Şu modelin güzelliğine bakın, ben eminim ki şu ceketi dikenler olacaktır. Belki manto ceket konumuzda biz de dikebiliriz. Çok beğendim. Yani oturup bunu alıp böyle kumaşı yerleştirdikten sonra aynı sweatshirt diker gibi makineye iğnelemeden, yapmadan, orasını burasını denk getirmeden dikerseniz ağzını burnunu kaydırırsınız. Hiçbir şeye benzemez. Bu ceketi dikecek olanlar oturup ben tamamen ustalaşmış bir terzi gibi inceden inceye çalışarak bu ceketi dikeceğim diyerek otursunlar lütfen bu ceketin başına. İşlem basamakları zaten var. Gene çok güzel, klasik bir parça. Kulpların çarpıcılığına bakın. Dikişler ve pensler tam bir uyum içinde. Cebin yuvarlak formu geniş yakada tekrarlıyor. Yani modelde bütünlük yaptık diyor. Bu şık ceket ile tam bir uyum içindeki kalem etek aşağı doğru iyice daralıyor demiş. Eteğin kalıbını da vermiş. Tayyör olarak vermiş zaten. Gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz üzere kalıp yerleştirmesi var. Biçilecek parçalar var. Kumaş önerisi olarak da düz kumaş sizin için çok mu fazla resmi? O zaman bu kumaşlarda tayyörünüz çok şık görünecek demiş ve kumaş önerileri vermiş. %100 yün ithal Chanel kumaş, bence de sıcak renklerde Chanel kumaş, kumaşçıların da burada isimleri var dergide. Elbise, etek, pantolon için uygun viskon kumaş diyerek vermiş. Geldik 8. modelimize.
Bakınız elbisemiz bu. Yakasına, öndeki broşuna, eteklerin ifil ifil dökümüne şöyle bir bakmanızı istiyorum ve teknik çizimini size gösteriyorum. Şal yakalı elbise. Nişanlıklar, tuvaletler için, gene mezuniyet geceleri için, özel geceler için, sünnet anneleri için, kayınvalideler için, bizim gibi emeklisini bekleyenler için gayet güzel bir elbise olmuş. Şal yakalı elbise. Bunu diker miyiz? Vallahi dikeriz. Yani ben çok beğendim. Organze elbisenin geniş kloş eteğiyle kontrast oluşturan, bedene sımsıkı oturan üst kısmı ve omzu hoş bir şekilde saran şal yakası muhteşem görünüyor demiş. Bence de muhteşem görünüyor. Çok özel günler için organze işlemeli tülden dikilen çarpıcı ve geniş bir model. 1951 yılına ait bir burdadanmış. Bu da teknik çiziminde gösteriyorum. Kalıp parçaları az. Zaten böyle gelinlik, nişanlık, tuvalet, kabarık etekler, büzgül etekler görüyorsanız bilin ki kalıp parçası azdır ama kumaş çok gidecektir. Bakalım ne kadar gidiyormuş. Kumaş önerisi olarak tok ince elbiselik kumaşlar önerilmiş. Organze 1.45 eninde 5 metre 20 santim tüm bedenler için. Astar için ise 140 santim eninde 4 metre 70 santim gidiyor. Bir fermuar 40 santim uzunlukta ve makineniz için fermuar ayağını önermiş. Ön, arka, etek, yaka ve evaze parça olarak bunu vermiş. Tekrar gösteriyorum. İşlem basamakları, biçki planı ve geçiyorum fiyonklu düz kesimli basit kolay bir elbise. Evet, dergideki tüm modellerin 36-44 beden aralığında olduğunu söylemiştik. Bir model galiba 42 bedene kadardı. Fiyonklu düz kesimli elbise. Elbisemizin görüntüsü şu. Gayet ofis şıklığı içinde uygun. Kokteyller içinde bence uygun. Günlük yaşamımız içinde uygun. Yani ben derse girerken böyle bir elbise giymek isterim. Elbisemizin parçaları, pensler burada denk gelecek. Arkada yırtmaç var. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Ben çok yırtmaçlı modeller kendi vücuduma çok uyduramıyorum, yakıştıramıyorum ama güzel oluyor yakışana. Ne önermiş burada? Buklet kumaş 1.40 eninde 1.55 metre yani 1.5 metre gidiyor. Astara da 1.25 gidiyor. Tela gerekiyor. Krogren kurdele 18 milimetre genişlikte gerekiyormuş bel bandı için. 1.20 metre tüm bedenler için krogren kurdele yün bordür 38 milimetre eninde demiş ve bir fermuar 60 santim uzunlukta ve özel fermuar ayağını istemiş. Gizli fermuar demek istedi herhalde burada. Tam ayrıntılı bakmam lazım. Gene biçilecek parçalarımız, gene dikim aşamaları, gene güzel bir elbiseyle bu sayıya harika bir model koymuş burada dergisi. Bir şuna bakın, şuna bakın, bakın. Şuna bakın ve şuna bakın. Ne kadar hoş değil mi? Hepsi aynı ceket. Yani çok şık bence. Çok güzel. Kamerayı yatay tutmam gerekiyor YouTube'a video çekerken. Ama yatay videolara da hiçbir şey sığdıramıyorum maalesef. Artık siz benim kusuruma bakmayacaksınız. Geniş yakalı kısa ceket. 60'lı yılların ayak sesleri duyuluyor diyebiliriz. 59 yılına aitmiş. 59 yılında tasarlanan bu geniş yakalı süs dikişli modeli modası hiç geçmiyor demiş. Bence de hiç geçmiyor. Çok güzel. Çok beğendim. Bizim Ebru'lar bunu yani o grubun kesin dikerler diye düşünüyorum. Dergiyi atölyeye daha götüremedim. Çekim yapabilmek için. Bu çekimde çok geciktirdim biliyorum. 44 bedene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçalı bir modelimiz burada. Gene bakın şurada kup dikişleri var. Görüyorsunuz. Bu kup dikişlilere biz yeni geçeceğiz şimdi önümüzdeki günlerde derslerde. Bunlar nasıl dikilir? Bu yuvarlak buraya nasıl oturtulur? Nasıl esnetmeyiz? Nasıl büzdürmeyiz? Çok ayrıntılı bir video çekeceğimin de buradan müjdesini vereyim size. Kumaş katı çünkü kesik kesik çizgiler kumaş katı. Kup parçası vesaire diye gidiyor. Kumaş önerisinde de tok ceketlik kumaşlar demiş. Söyledim mi? Simli jakar kumaş 1.60 metre 140 santim eninde de astar istemiş bu. Teknik bilgi olarak da jakar kumaş kışlık mıdır diye bir şey var. Hadi okuyalım.
Yazlık ve kışlık modelleri bulunan jakarlı kumaşlar tercih ve seçim bakımından çeşitli seçenekler sunabilmektedir. Kullanılan ipliğe bağlı olarak terletme ve esneme özellikleri değişebilmektedir. Yani hem ister yazlık, ister kışlık, ister mevsimlik jakar kumaşın özelliğine göre kullanabilirsiniz diyorlar. Bakın gene burada güzel genç kızlarımız için çok şık bir mezuniyet elbisesi görüyorsunuz. Ben bunu da çok beğendim ama bunu acemilere gene çok önermeyeceğim aslında. Neden önermeyeceğim? Eğer daha önce böyle bir şey dikmediyseniz, biz peş derdik eskiden. Şimdi eskiler beni anlayacaklardır. İsimleri bunların sürekli değişiyor. Bu kol altında bir parçası var, bakın bunun üçgen. Şu parçanın şuraya dikilmesi gerekiyor. Gözüküyor mu acaba? Şurası. Anlatacağım. Her tür süsten uzak, sade ve zamansız şıklık sergileyen bir elbise. 57 sayısına aitmiş. Bakınız gene şurada teknik çizimde sırtı ve elbisenin şurada da şöyle bir çizgisi var. Şöyle bir pensele gelen 2 katlı bir elbise. Yani ben gene de bunu dikiş seviyesi ileride olanlar için öneririm ama dikilmez mi? Elbette ki dikilir, yani niye dikilmesin? Bel dikişinden boy 85 santimmiş uzunluğu. Kol 7 santim kısaltılmış truvakar kol olarak düşünülmüş. Ne diyor? İşlemeli organzeden 4.90 gitmiş. Alt etek ve kemer için tafta kullanılmış. 3 metre 70 santimde tüm bedenler için tafta kullanılmış. Şimdi bu parçamıza geliyoruz. Kama diye geçiyor burada. Kol kaması, kol altını rahatlatmak için dikilen bir üçgen parça. Bu kol kaması takmayla ilgili benim videom yok ama YouTube'da mutlaka videolar vardır. Eğer bu modeli dikmeyi düşünüyorsanız kol kaması nasıl dikilir öğrendikten sonra, iyice emin olduktan sonra bu elbiseyi dikmenizi öneririm. Bisiklet yakalı çok şık ve çok güzel bir elbise olmuş. Bu dergi alınır mı? Ben baştan söylüyorum. Alınır, yani arşivlik bir dergi olmuş. Burada gene vatkalarınızı kendiniz dikin diye bir şey var. Vatkalı şeylerde vatka nasıl dikilir? Birçok teknik bilgi de var. Dikiş okulu. Dikiş sınıfının dikiş okulu. Burada da shopburda.com.tr'den istediğiniz modeli yazarak tıklayıp kendi modelinizi yazıcınızdan çıkararak alabilirsiniz diyor. Bunu da artık bütün dikiş severler öğrendi. Sıra geldi kemerli tuniğimize. Son derece kolay, son derece şık bir tunik. Bunu herkes rahatlıkla dikebilir. Arka ortasına ilik düğme çalışılmış. Belde kemer var. Teknik bilgi olarak günlük kıyafetlerin korunması için ipuçlarını vermiş burada. Teknik çizimimizi görüyorsunuz. Arka, yani önü kumaş katı, arkada ilik düğme çalışılmış. Omuz pensleri var. Kemeri var. Yumuşacık günlük kumaştan çok kullanışlı bir tunik. Kendi kumaşından yapılan kemeriyle çok şık demiş. 1957 sayısına ait bir modelmiş bu da. Gene klasikler arasına gireceğini düşünüyorum. Bunu ben kendime kesin dikeceğim, ondan eminim. Ben bu kışın bu tip şeyleri çok seviyorum giymeyi. Üzerine atölyede bir hırka, bir önlük, bir yelek giyip çok rahat oluyor. Tabii ki bilin bakalım neyi dikmeyeceğim? Kemeri. Çünkü göbekli kadınlarda kemer maalesef olmuyor. Şöyle bir beli olan kemerini de diksin, giysin. 1, 2, 3, 4 parçadan oluşmuş. Kumaş önerisi olarak enine çizgili kaşe kumaş demiş. Tabi siz enine çizgili kullanmak zorunda değilsiniz. Düz kumaştan da gayet güzel olur. Boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Geliyoruz godeli gece elbisesine. Bakın şunun güzelliğine bir. Şöyle önce bir göstereyim. Çok şık. Podyumlara, şeylere, galalara uygun. Çok hoş. Drapeli ve asimetrik. Dikkatinizi çekerim. Burada çok güzel bir asimetrik drapeli kalıp var. Yani ustalık sınavına hazırlananlar için de gayet güzel bir kalıp. Yani bunu bluz olarak düşünün. Boyunu uzatarak yapabilirsiniz. Asimetri var. Kruvaze var diyelim. 36-44 beden arasında. Teknik çizimimizde bu, bakınız. Çok beğendim. Çok şık olmuş. Şurada da gördüğünüz gibi zaten gayet o yıl 50'li yılların bütün havasını üzerinde de taşıyor. 1955-56 yıllarına aitmiş. Kelimenin tam anlamıyla büyüleyici sözcüğünü hak eden bir elbise.
Parlak rose gold pembe altın renginde asimetrik ve envelop görünümünde etek uçuş bir görünüm sağlarken yaka omuzlara gerçek bir şalmış gibi söylüyor. Burada da kalıp parçalarımız var. Şimdi böyle modellerde özellikle ustalık sınavı ile ilgili gene konuşmak istiyorum size. Hemen işte asimetrik dediler, envelop dediler, kurvaze dediler. İşte asimetrik istediğiniz drapeler bir yerde oluşmuş. Burada siz sınav esnasında yakayı da yapabilirsiniz. Yapılır yapılmaz değil. Yani benim kursiyerlerin hepsi geçen gün girdiler ve 3'ü de geçti. Müjdeyi de vereyim size buradan. Dersi sizin başınıza. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Bu modelle ilgili gene yorumlar kısmına. Modeli tek tek şimdi anlatırsam çok uzun sürecek. Ve sizden bir şey daha rica ediyorum. Ya çok uzun oluyor hocam videolarım. Valla biz çok sıkılıyoruz derseniz de mutlaka yazın. Çok hızlı anlattığımı düşünüyorum bu dergiyi. Hakkını veremediğimi düşünüyorum. Ama videonun da çok uzun sürdüğünü düşünüyorum. Eğer siz derseniz ki hocam valla bir saatlikte çek biz dinleriz. Çekerim yani benim için sıkıntı yok. Ben anlatmayı seviyorum. Öğretmeyi çok seviyorum. Sadece uzun videolar oluyor ve biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıntılarıyla gösterdiğimi de düşünüyorum. Bitki planı da kesin vardır. Evet var. Godeler nasıl yapılacak? Nasıl dikilecek? Şurada güzel bir şey vardı. Kumaş seçimine dikkat diyor. Kaygan kumaşlar, organzeler ve kadife gibi özel dikim tekniği isteyen kumaşlar, şifon, saten, ipek tarzı kumaşlar sizi zorlayacaktır. Bence de. Esneyen elastik kumaşlar, jarse, penye, sendi türü kumaşlardan da eğer dikişte çok usta değilseniz uzak kalmanızda fayda var. Bu yazıyı da okuyun dergiye alınca. Bence. Ve burada gene benim derginin en sevdiğim modellerden birini bakın size hemen göstereceğim. Zaten bitti bitiyor. 2-3 modelimiz kaldı. İçinde bir tulum, üstünde bir çok güzel plaj elbisesi var burada. Bakınız. Gördünüz mü? Teknik çizimini göstereyim hemen. Teknik çizim bu ayrı düşünülmüş, şu ayrı düşünülmüş. Yani bunun üzerine bunu giyiyorsunuz. Yani bu tulumu dikiyorsunuz, altına bu eteği giyiyorsunuz. Söyleyemedim gitti ya. Allah'ım, çıkarılabilir bir askı ile boyundan bağlı ve korsajlı bu kısa tulumun pike kumaştan yapılmış pervazlarının düğmeli ve geniş eteklere kullanılması çok şık ve çarpıcı bir görünüm sağlamış. Tam 1950'ler modası zaten. 42 bedene kadar verilmiş bu kalıp parçalarımız burada. Bunu ayrı dikeceksiniz. Kumaş önerisi olarak viskon, pamuk ya da karışımlı tok kumaş önerilmiş. 3,5 metre kumaş gittiği söyleniyor. Dikiş payları için 1,5 santim demiş. Patron hakkında bilgi vermiş. Biçilecek parçalar hakkında bilgi vermiş. Ve bu güzel takımın dikilişini tek tek size gene anlatmış. Bu yapan diken olursa lütfen bana haber verin. Dikilmiş halini görmeyi çok istiyorum. Belki ben de bu yaz için yaza doğru böyle bir model kendime dikerim. Tam böyle deniz kenarında giyili verilecek akşam yaz akşamlarında bir yere giderken giyilecek bir takım olmuş. Burada doğru gizli fermuar dikimiyle ilgili bilgi var. Bunu da geçiyorum ve 15. modelimize geniş şal kemerli eteğe geliyorum. Burada da bir etek kalıbımız var. Etek kalıbımızda şu bakın beli büyük bir şeyle bağlanmış şal kemerle. Gene gece elbiselerinde, düğün kıyafetlerinde bence gayet şık. Çiçekli kumaşlardan bence günlük giyim için gayet şık. Bize ne önermiş kumaş önerisi? Dökümlü kumaşlar, yumuşak kumaşlar. Siz bu dökümlü kumaşı ve yumuşak kumaşı gece elbisesi içinde dikebilirsiniz. Günlük yaşamınızda da dikebilirsiniz. Bakın gayet basit kalıp parçaları gene. Yani burada büzgüler, şunlar böyle gözüküyor ama teknik çizimine ve kalıp parçalarına baktığımızda dikiminin son derece basit kalıp kurallarına uyduğunuz takdirde son derece basit olduğunu da görüyorsunuz. Burada dikiş paylarına 1,5 santim vermiş. Kumaş olarak da 7,5 metre gidiyor. Ama böyle bir eteğe sahip olmak istiyorsanız, elinizde parça parça alınmış kumaşlar varsa, yani işte bir kumaş görüyor benim kursiyerlerim pazarda veya kumaşçıda, 2-3 parça alıyorlar, yetmezse 2-3 ayrı parçadan çıkarız diye. O tip parçalı kumaşlarınız için de uygun bir model ve uygun bir etek, biçki planı, kemerlerin çizimi, verev nasıl bulunur hepsi anlatılmış. Gelelim artık son modelimize.
Bakınız, bakınız son model ve sanıyorum ki benden bunu anlatmamı isteyeceksiniz gibi geliyor bana. Şurada teknik çizimi, kapşonlu mantonun burada 50'li yıllardaki çizimini görüyorsunuz. 1950 yılına ait kapşonlu bir manto. Gene parçalı kumaşlardan dikilebilecek gibi bir şey. Neden parçalı kumaşlardan? Bazen mantolu kumaşınız oluyor ama boy yetmiyor uzun olduğu için mantolar, özellikle tesettür giyimde. Ama parça parça kumaşlar olduğunda belden kesikli bir model olduğu için ve parçaları küçük küçük olduğu için birkaç parça kumaştan rahatlıkla çıkarıp dikebileceğiniz bir kapşonlu manto. Bu manto ile ilgili saatlerce konuşabilirim. Son derece beğendim. Son derece şık olduğunu görüyorsunuz. 36-44 beden arası spor yün manto, 50 yılına ait yünlü ya da karışık elyaflı mantoluk kumaşlar önerilmiş. Hafif tüylü kumaş olması gerekiyor. 5 metreden fazla kumaş giriyor buna. 5 metre 15 santim. Astarına da 3.35 yani 3.5 gidiyor. Bakalım parçalarına şuradan şöyle kalıbın getiriyorum. Gösteriyorum size. Bakın çok parçası var. Ama siz her kalıbın üzerinde şu parçaların ne olduğunu yazarsanız, kumaş katı neresi, ilik düğme yeri neresi, klapası neresi, kapşonun şu işareti buralarda nerelere denk gelecek de işaretlenecek, gelmesi gerekiyor. İşaretleri kaybetmezseniz böyle bir şeyi rahatlıkla dikebilirsiniz. Zaten işlem basamakları verilmiş. Çok şık, tam mevsimi. Yani ben çok beğendim. Kapşonlu bir şey için, belden kesikli bir manto için son derece şık ve klasik bir model olmuş. Bakalım biz bunu kiminle dikeceğiz? Eğer bunu dikersek, yani ben dikerim belki, bilmiyorum. Eğer dikersek videosunu çekeceğime de söz veriyorum ama uzun bir video olur. Biraz sabır gerekir. Yani uzun sürede çekilir. Çünkü bir günde 2 güne dikilecek bir model değil. Hanımlar, modellerimiz bunlar. Hem böyle gideyim hem de söyleyeceklerimi size söyleyeyim. Dediğim gibi videomla ilgili uzun mu oluyor, kısa mı oluyor, eksik mi kalıyor, ne oluyor? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Biraz uzun oldu biliyorum. Kusura bakmayın ama başka türlü kalıp anlatılmaz. Bunların içinden en beğendiğinizi yorumlar kısmına yazıyorsunuz ve ben o elbisenin veya işte mantonun, ceketin ayrıntılı anlatımını size bir video, yarım saatlik bir video daha çekip anlatıyorum. Ve dikenler, kesenler, kalıbını çıkaranlar paylaştıkları zaman sayfama etiketliyorlar. Instagram'da dikiş sınıfı sayfamın adı. Ben de onu sizin sayfanızı hikayelerimde paylaşıyorum. Çok güzel etek. Etek çok güzel. Şimdilik hoşça kalınız. Sevgiyle kalınız. Dikiş sınıfında kalınız. Ve bizi unutmayınız diyoruz. Sevgiler, öpücükler. Dergiyi bitirene kadar konuşuyorum gördüğünüz gibi. Bu elbise çok basit. Bunu da söylüyorum. Hoşça kalın diyorum. Sizi çok seviyorum. Güzelliklerdeki sınıfından